Herkese yaşadığım semtten merhaba. Şimdi markete çıkmam gerekiyor. Birkaç parça şey eksik evde. Onları alacağım. Hazır çıkmışken de biraz size böyle yaşadığım semti, yaşadığım mahalleyi göstereyim istedim. Burası Hamburg merkezi. Güzel bir semt. Ve kaliteli bir yer. Açıkçası buraya taşınmamız için kendimi biraz şanslı hissediyorum. Ama ne yazık ki burada geçici bir eve sahibiz. Yeni yıla kadar burada oturabiliriz. Yeni yıldan sonra bu evi değiştirmemiz gerekiyor. Ama umarım yeniden bu semtte yakın civarda otururuz. Çünkü gerçekten hem kaliteli hem de merkezi bir yer burası. Sokakları falan çok güzel. Bir de kaldırımlar falan bayağı temiz ve düzenli bir yer açıkçası burada. Bir de evler bence çok güzel. Ve öte yandan canlılıktan bahsetmek gerekiyor. Burası gerçekten canlı bir yer. Bir de en sevdiğim şey özellikle aslında Hamburg'da diğer semtlerde de bunu gözlemliyorum. Burada da özellikle gözlemliyorum. Balkonlar ve böyle kapı girişlerinde falan sürekli çiçekler var. Burada balkona çok gerçekten kıymet veriliyor. Birçok balkonu bu şekilde rengarenk çiçekli görüyorsunuz. Yani çok düzenli bir yer. Bu meydandan şimdi karşıya geçeceğiz. Burada markete gitmemiz gerekiyor. Marketten sonra zaten birazcık daha yaşadığımız bu semti anlatmaya çalışacağım. Çünkü burada ev bulmakla ilgili ve kiralarla ilgili en azından şu 2 aylık, 3 aylık süreçte gözlemlemiş olduğum şeyler var. Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Burada markette maske takma zorunluluğu var. Markete girmeden maskeyi taktık. Genelde yorumlarda şeyi görüyorum. Hani niye maske takmadan yürüyorsunuz şeklinde yorumlar geliyor. Kapalı alanda takıyoruz burada maskeyi. Sokakta takmıyoruz. Bu bölümde marketlerin hepsinde oluyor genelde. Şu an Penny marketlerdeyiz. Diğer marketlerde de oluyor. Direkt normal markette işte gıda ürünlerinin dışında her hafta genelde buraya yeni farklı ürünler gelir. Kimisini indirimle sunarlar. Kimisinde normal düz olduğu fiyattan verirler. Her hafta değişir bunun konsepti. Mesela şu anda benim mini bir buzdolabı gibi bir şey var. Bunun için şey, elektrik süpürgesi gibi bir şeyler var. Mesela şöyle bir tava 13 euroymuş, 12.99. Muhtemelen başka yerlerdeki fiyatı bunun daha fazladır. Buna benzer birçok şey bulabiliyorsunuz. Hatta mesela kitap falan var. Şurada yastıklar falan var. Daha çok temizlik üzerine ya da mutfak ürünleri üzerine normal fiyatların altında buralarda bulabiliyorsunuz genelde. O yüzden sürekli burada marketlerde bu reyonları kovalamak önemli oluyor. Bazen çok indirimli fiyatlardan farklı şeyler alabiliyorsunuz. Şimdi en temel ihtiyacımız olan ekmek ve sütü aldım. Gerisi önemli değil. Şu an taşıyamayacağım. Şimdi bunu ödeyip sonra çıkalım. Sonrasında yine semtimizi gezmeye devam edelim ve size biraz buranın kiralarından bahsedeyim. İki tane ekmek, bir tane süt, 2.70 tuttu. Şimdi çıkalım. Burası bizim semtin meydanlarından biri. Bayağı böyle bütün yolların kesişim noktası ve gayet burada birçok restoran, mağaza ve çeşitli marketler bulmak mümkün. Buradan başlıyor bu cadde, bayağı gidiyor. Herhalde en az 1-2 kilometre kadar böyle canlılığını sürdürüyor. Osterstraße diye geçiyor burası. Şehrin merkezine inen yollardan biri. Ve bu bölgenin de en çok canlı noktası burası aslında. Evet, şimdi Osterstrasse'ye yürüyoruz. Burası dediğim gibi çok canlı bir yer. Arkamda banka var. Yol boyunca diğer bankalar da var. Şurada şöyle bir market var, Edeka. Butik mağazalar falan var burada mesela. Şu arkamdaki gibi. Bayağı yol boyunca mağaza ve dükkan olduğunu söylemek mümkün. Şurası da İran ürünleri satan bir yer. Yerel şeyler satıyor. Son derece değişik şeyler var. Şurası bir takıcı. Açıkçası Almanya'da bu altın işleri nasıl oluyor bilmiyorum. O kadar zengin de değilim ama şu ana kadar hiç yolum düşmedi oralara. Gördüğünüz gibi kafeler, restoranlar var her yerde. Mesela şurada da yine bayağı birçok mekan var. Bu Osterstraße dediğim gibi 1-2 kilometre kadar uzuyor ve uzadıkça da bu canlılığa sahip bayağı mekan var. Oraları da size göstermeye çalışayım. Şu arkamdaki sağımda görmüş olduğunuz yer size göre solda olabilir, emin değilim. Meksikan burritocusu. Orası bayağı güzel bir yer. Henüz denemedik ama güzel kokular geliyor. Bir ara orayı deneyeceğiz. Bunun dışında denemiş olduğumuz bir iki yer daha var. Bir dondurmacı var.
bir ayını Türkiye'de geçirdik bu yazın ama yine de burada olduğumuz süre boyunca sürekli o dondurmacıya gittik. Bayağı açıkçası herhalde hayatımda yediğim en lezzetli dondurma o dükkana aitti. Şu an kapalı olabilir ama yine de önden gideceğiz. Şanslıymışız çünkü şu an size bahsetmiş olduğum dondurmacı açıkmış hala. Ben açıkçası sezon bitmiştir diye düşünmüştüm ama devam ediyor. Şurası bayağı lezzetli dondurma yapıyor. Haftada bir ya da haftada iki ara sıra geliyorduk buraya. Işıklarda bekliyorum tabii. Şimdi de burada fark ettiğim şey şu hamburger Volksbank, yani hamburger Halk Bankası. Bu hamburger kelimesi şu aslında, hani bildiğiniz anlamda, yemek anlamındaki hamburger değil. Sonuna Almanca'da bir kelimenin er geldiğinde oralı gibi oluyor. Yani İstanbullu, İzmirli gibi o sondaki l ekini bu er eki veriyor. Yani Münchner dediğinizde München, yani Münihli gibi oluyor. Hamburger Volksbank, hamburger yani Hamburglu Halk Bankası gibi bir anlama geliyor. Burada biz ilk geldiğimizde bayağı şaşırıyorduk sürekli çünkü her dükkanın önünde hamburger yazıyor bir şekilde. Biz de diyoruz acaba hamburgerci mi ya? Canımız hamburger çekti. Sonra bakıyoruz ayakkabıcı çıkıyor. İşte kıyafet satan mağaza çıkıyor ya da banka çıkıyor. Bu da enteresan ama yine de burada artık buna alıştık. Şurada da Karstadt var. Almanya'daki önemli mağazalardan biri. Burası zaten bahsettiğim Eimsbüttel semtinin aslında en canlı noktası diyebileceğim yer. Metro olarak da Osterstraße durağının olduğu yer. Şurada da sokak müziği var. Araç trafiğini zaten fark ediyorsunuzdur herhalde. Bankalar falan var. Yine bir hamburger kelimesiyle karşı karşıyayız. Bankadan, tabeladan anladığım üzere. Ve mağazaların, marketlerin ya da eczanelerin, hastanelerin yakın olduğu, çok olduğu bir nokta burası. Burası da başka bir market, Edeka. Bayağı kocaman bir şubesi burası, tam bu köşede. Eve yakın olması, bir de aslında tercih ettiğimiz bir market olması sebebiyle genelde buraya da sık sık geliyoruz. Burası da bizim sevdiğimiz bir çiçekçi. Sadece bir kere çiçek aldık şu ana kadar ama her gün önden geçerken bakıyoruz çiçeklere. Bayağı güzel, farklı çiçekler var. Şu önden geçtiğimiz mağaza da bayağı butik, güzel bir kıyafet dükkanı. Çok içinde güzel böyle tasarım ürünler var. Yine burada önce bahsetmiş olduğum gibi hani çok sayıda mağaza falan var. Bu da açıkçası hiç şehrin merkezine gitmeden, yani farklı yerlere, bu tarihi bölgeye gitmeden de sadece burada zaman geçirmek için bile güzel bir olanak sağlıyor. Bazen biz bu bahsettiğim yerlere gitmek yerine burada kalıp sadece akşam yürüyüşleri yapıyoruz. Şu sokaklarda, şu caddelerde falan 1-2 saat yürüyüş yapmak da bize yeterli geliyor. O yüzden ev ararken bu Eimsbüttel semtinde kovalayacağız evi. Çünkü burası bizim çok canlı bulduğumuz, aynı zamanda çok sakin, kendi içinde yaşam standardı yüksek olduğunu gözlemlediğimiz bir yer. Umarım bakalım buradan bir ev buluruz. Hamburg'un daha çok yerleşim yerlerinin kuzeyinde olduğundan bahsetmiştim. Burası zaten burada Außen Aster denilen gölün çevresi oluyor. Aslında buradaki yaşam birazcık daha kaliteli, yani daha yüksek standarttaki yaşam. Bunun dışında şehrin tabii ki birçok farklı yerinde yine yaşam var. Yani her yerde de köyler, kasabalar, semtler, ilçeler var. Ama daha çok bu yaşam kalitesinin yüksek olduğu yerlerin bu
Alster dediğim gölün çevresinde konumlandığını söylemek mümkün. Bu bahsettiğim yerlerde yaşam standartı yüksek olduğu için buralarda hem kiralar yüksek hem de ev bulmak çok da kolay değil. Aslında bu bahsettiğim alan çok geniş bir alan. Şehrin aslında büyük bir bölümünden bahsediyorum. Çünkü kuzeyi, yani bu Alster Gölü'nün işte hem batısı hem doğusu hem de yukarısı genelde birçok yerleşkeye sahip. Yani birçok yer var ve burada bir şekilde ev bulursanız iyi, çünkü gerçekten Hamburg'da ev kiraları çok yüksek. Peki bu Ağzın Alster Gölü'nün çevresindeki yerler hangileri? Hemen bunları sizler için sayayım. Yanlışlık olmasın, atlama da yapmayayım diye telefondan direkt not almıştım. Bu gölün çevresindeki semtler tam olarak şunlar: Winterhude, Uhlenhorst, Rotterbaum, Harvestehude, Eppendorf, Munzburg, Eimsbüttel. Şu an bizim yaşadığımız yer Eimsbüttel. Bu gördüğünüz bölge. Az önce diğer bahsettiğim yerler de yine burada gerçekten yaşam kalitesinin yüksek olduğu yerler. Ve aslında esas yerleşkeler de burası. Bunun içinde başka yerler de var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama bu Ağzın Alster çevresindeki yerler gerçekten güzel yerler. Özellikle Winterhude tarafı falan benim çok sevdiğim yerler. Bayağı oralar gerçekten kaliteli yerler yani. Ama yine burası da yine ona yakın bir şekilde yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir yer. Eğer bir şekilde bu geçici evden kurtulup bu civarda ev bulursak da bu semtin bütün sokaklarından sizlere herhalde videolar çekeceğim diye umuyorum. Bir bank gördüm. Biraz oturup buradan devam etmek istedim. Benim için de biraz dinlenmek için bahane olur. Yolda yürürken bir yandan konuşmak ve kameraya bakmak ciddi anlamda zorlayabiliyor bazen. Şimdi bu bahsettiğim yerlerin dışında aslında bir de Stadtpark var. Stadtpark, Hamburg'un en önemli parklarından biri. Bayağı popüler bir nokta. Burası gerçekten çok güzel, mükemmel, yeşillik bir yer. Adından da alacağınız üzere park zaten. Şehir parkı aslında. Ve Stadtpark çevresi de yine bu bahsettiğim yerin birazcık daha ilerisi oluyor. Yine aynı şekilde yaşam kalitesinin yüksek olduğu yerlerden biri. Yani sonuç olarak şehrin neresinde yaşanır, neresinde yaşanmaz sorusuna cevap olarak bu bahsettiğim yerlerin tamamında yaşanır. Buralarda eğer bir şekilde ev tutabilirseniz ne âlâ, gerçekten şanslısınız demektir. Bunun için ama kalan yerlerde yaşanmaz mı? Yaşanır. Gerçekten diğerleri de benim çok sevdiğim semtler. Sadece bu bahsettiğim yerleri birazcık daha yaşam kalitesinin en azından şehir içinde de yüksekliği itibariyle bir ele almak istedim. Bunlar zaten Hamburglular için genel geçer bilgiler. Hamburg'da yaşayan diğer Türk dostlar da muhtemelen katılıyorlardır. Farklı yorumları varsa onu da aşağıya bırakabilirler zaten. Bu şekilde ben de keşfederim. Çünkü benim de burada henüz 3 ayım doldu dolmadı yani. O kadar yeniyim. Ama keşfediyorum. Keşfettikçe keşfettiğim şeyleri de sizlerle paylaşıyorum. Bu saydıklarımın dışında Ottensen gibi, Altona gibi yerler de yine yaşam kalitesinin yine güzel olduğu, iyi olduğu yerler. Özellikle eğer birazcık daha Türklerle bir arada olmak isterseniz ya da işte evimin dibinde bir Türk marketi olsun, işte hafta sonları gidip oradan gıdamı alayım ya da yakında bir kebapçı olsun derseniz bence Altona değerlendirebileceğiniz semtlerden biri. Bu tamamen size bağlı. Yani Türklerle bir arada yaşamak ya da yaşamamak. Biz en azından sık sık Türk marketine gittiğimiz için Altona'yı tercih ediyoruz. Ve orada çok sevdiğimiz bir kebapçı var. Gerçekten Altona bu açıdan biraz avantajlı. Şu an bulunduğumuz Eimsbüttel'de yakın olduğu için bisikletle gidiyoruz böyle haftada bir. Hem alışverişimizi yapıyoruz hem de birazcık o civarda geziyoruz. Sonrasında yine bisikletle geri dönüyoruz. Ottensen da yine Altona'ya yakın bir arkasında kalan semt. Orası da yine gerçekten yaşam kalitesinin iyi olduğu yerlerden biri ve şehir merkezinde olan yerler bunların tamamı. Bunun dışında şundan da bahsetmek mümkün. Eğer diyelim ki şehrin birazcık daha dışında daha az kiralara yaşamak isterseniz bu açıdan da Hamburg'da farklı yerleşim yerleri var. Buralara gitmeniz de mümkün. Benim saydığım yerlerin tamamı şehrin merkezindeki, yani direkt birinci dereceden yerleşim yerleri. Bu bahsettiğim özelliklerin dışında birazcık da kiralardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Hamburg'da kiralar son derece değişiklik gösteriyor. Bu az önce bahsetmiş olduğum kriterlere göre. Çünkü nerede yaşadığınız, nasıl bir yerde yaşadığınız ve evin özellikleri gerçekten kirayı ciddi derecede etkiliyor. Bu fiyat skalası bayağı farklı o açıdan. Mesela biz şu anda 1000 euro veriyoruz oturduğumuz eve. O evin zaten özelliklerini ev turu videosunda anlatmıştım. Onu da zaten izlemediyseniz yukarıdan izleyebilirsiniz. Sıradan aslında 2,5 odalı bir ev. Yani 3 odası bile yok. Hatta ben ona 1+1,5 diyorum. Çünkü başka şekilde tanımlamak gerçekten güç. Ama güzel, yaşanılabilir bir ev bence. Giriş katı, bahçesi var arkasında. Bahçe en büyük artısı. Güneş alıyor. Çok merkezi bir yerde. U-Bahn'a, yani metroya direkt 5 dakika ya da 4 dakika yürüme mesafesinde. Yine S-Bahn'a da 7 dakika herhalde en fazla.
Bunun dışında otobüs ve bisiklet opsiyonuyla da yine şehrin merkezine ve diğer farklı noktalarına ulaşmak mümkün. Böyle bir semtte oturuyoruz ve bu semtte yine açıkçası ev aramak istiyoruz. Eğer olursa Eimsbüttel ya da Ottensen, belki Altona, bu semtler olmasını istediğim, tercih ettiğim yerler. Ama bakalım onlar bizi tercih edecek mi? O konuda ne kadar şanslı olacağız. Eğer ev bulabilirsek buralarda olmasını bizim tercihimiz. Ev arayışında olduğumuzu zaten ifade etmiştim. Bu konuda Hamburg'daki dostlarına zaten bir yardım olursa bana ulaşsınlar. Çok sevinirim ev konusunda. Biri belki bir evinden çıkıyordur. O ev için belki ev sahibine önerebilir bizi. Böyle şeylerden bahsediyorum. Onun dışında bizim aradığımız evin kriterleri 45 ile 65-70 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Çok büyük değil Türkiye için, farkındayım. Ama Almanya için bu gerçekten normal. 70 metrekarenin üzerine çıkmak isterdim. Yani ağzımdan 200 metrekare de çıkabilirdi ama o fiyatlara çıkmayacak. Çünkü bizim vermeyi düşündüğümüz bedel bu iş için 800 ile 1200 euro arasında bir bedel. Yani aslında bu fiyatlara ve bu kadar merkezi semtler için son derece ideal kiralar. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla bu metrekare aralığındaki işte 1+1 ya da en fazla 3 odalı 2+1 dediğimiz türden evler genelde bu fiyatlar aralığında kiralanıyor. Bizim de o yüzden gözümüzden çıkardığımız bedel açıkçası bu 800 ile 1200 euro aralığında. Bu Warmmiete dediğimiz, yani bütün faturalarla dahil olan bütçe. Yani faturalar için ekstra bir bütçe düşünmüyoruz. Maksimum cebimizden evin bütün yan giderleriyle birlikte çıkarmak istediğimiz bedel 1200 euro. Eğer 800-900 aralığında bulursak zaten çok şanslıyız. Çok güzel olur. Münih'teyken 850 euroya oturuyorduk. Yine aynı seviyede bir ev bulursak gerçekten bizden şanslı olmayacak bu yeni hayatımızda. Tabii Hamburg'da yaşayabileceğiniz yerler sadece bunlarla sınırlı değil. Örneğin birazcık daha şehrin dışında oturup daha az kira vermek isterseniz bu da mümkün. Yani mesela trenle ya da kendi özel aracınızla 30 dakikada ya da maksimum 1 saatte ulaşabileceğiniz farklı noktalar da var. Birçok insan aslında bu şekilde yaşıyor. Hamburg gibi, Münih gibi şehirlerde. Direkt şehrin merkezini seçip bu kadar kirayı gözden çıkarmak yerine bu parayı birazcık daha birikime ayırıp belki 200-300 euro altında kiralara, bahsettiğim gibi daha ufak yerlerde yaşıyorlar. Bir de Münih'te yaşarken bana şu çok sorulmuştu. Münih'in en çok hangi bölgelerinde Türkler var diye. Şimdi bunu zaten Münih'le ilgili yaptığım videolarda açıklamıştım. Hamburg'la ilgili de böyle sorular gelmeye başladı ve bunların sayısı artacak eminim. Ben şimdiden peşin yanıtlayayım. Hamburg'da az önce bahsetmiş olduğum gibi Altona'da bayağı Türkler var. Türk marketleri var. Türk restoranları var. Sokakta birçok Türk görüyorsunuz. O yüzden orası için Türklerin yoğunlukla yaşadığı yerlerden biri diyebiliriz. Ama bunun dışında diğer farklı göçmen grupları da yaşıyor. Bir de Wilhelmsburg var. Orası bayağı meşhur bu konuda. Yine Türklerin yaşadığı yerlerden biri. Benim şu an için gözlemim bu. Farklı yerlerde vardır eminim. Keşfettikçe bunları da zaten sizlerle paylaşacağım. Burada yolda yürürken bu arada böyle kitaplar gördüm. Burada Zunferschenken denilen bir olay var. Yani insanlar taşınırlarken ya da evlerini temizlerlerken kullanmadıkları eşyaları sokağa bırakıyorlar ve üzerine bir not bırakıyorlar. Yani isteyen alabilir, hediyedir şeklinde. Bu olayı çok seviyorum Almanya'da. Münih'te birçok kez karşılaşmıştım. Hamburg'da da yine şu anda yolda yürürken denk geldim böyle. Bu eşyalar kitap da olabilir, bir ev eşyası da olabilir. Bazen işe yaramayan çok eski bir bilgisayar ya da televizyon dahi olabiliyor. Bisiklet olabiliyor ya da aklınıza gelebilecek her türlü ev eşyası olabilir. Yani küçük de olabilir, değeri çok ufak şeyler de olabilir, büyük şeyler de olabilir. Ama gerçekten bu paylaşımcılığı seviyorum. Çünkü kimse bir şey eskidiğinde ya da kullanmadığında sahiplenmeye çalışmıyor. Bunu bir şekilde en azından birileri faydalansın diye sokağa bırakıyor. Emin olun da alıcısı oluyor yani. 5 kuruş ödemeden bu şekilde almak da iyi oluyor. Özellikle kitap konusunda ben ilk zamanlarda böyle Almanca öğrenirken bir sürü çocuk kitabı almıştım. Yani bu şekilde mesela sizin ihtiyacınız varsa onu alıyorsunuz. Mesela burada da bayağı roman falan var. Yani o kitaplara ihtiyacı olan biri o kitabı alıp götürecek. Böylelikle en azından insanlar kendi arasında paylaşım kültürünü bir şekilde destekliyor. Buna olanak sağlıyor.
Benim de Almanya'da en çok sevdiğim şeylerden biri bu aslında. Evet, yürüdük, geldik. Şimdi bir başka yerde daha böyle bu Zunferschenkel dediğim olaya denk geldik. Şurada bir eski, neymiş bu? CD çalar. Onu, arkasında zaten yazı var, görüyorsunuz. Muhtemelen şuradan bir ev taşınıyor ya da tamamen ihtiyacı olmadığı için bir an bunu sokağa koymuş. Ve böyle bol bol yürüdükçe önünüze yeni şeyler çıkıyor burada. Özellikle Münih'teyken ben Lieferando yaptığımda, yani kurye işi yaptığımda, o zaman baya böyle günde 5 saat bisiklet sürdüğüm için her sokağa giriyordum. Ve herhalde günde en az 6-7 kez şöyle farklı şeyler buluyordum sokaklarda. Görünce de böyle merak edip bakıyorum açıkçası, öyle bir huyum var benim. Özellikle kitap olunca direkt böyle kurcalıyorum ne var ne yok diye. İşime yarayan bir şey olursa ve dil olarak da anlayabildiğim bir şeyse onu direkt alıyordum. Tabii temiz mi değil mi onu da kontrol ediyorum. Ama genellikle temiz oluyor. Öyle çok pis şeyleri bırakmıyorlar sokaklara. O konuda biraz saygılılar. Evet, Hamburg'daki yaşadığım semti sizlere olabildiğince göstermeye çalıştım. Şu an gördüğünüz gibi bir yerde yaşıyoruz. Kuş seslerini duydunuz. Her sokağından çiçeklerin, ağaçların çıktığı, yaşadığı ve gayet sakin, sessiz ama bir o kadar da merkezi bir yerde yaşıyoruz. Bu açıdan ben seviyorum açıkçası bulunduğumuz yeri. Tabii ev arayışı sürecine girdiğimiz süreçte de bu detayları da sizlerle paylaşacağım. Çünkü birazcık bu konuda Almanya'ya gelmek isteyen ya da yeni gelmiş arkadaşlara faydalı olsun istiyorum. Biz ev ararken neler yapıyoruz? Başvururken dikkat ettiğimiz şeyler ve hangi sitelerden ev arıyoruz? Bu gibi detayları tek tek sizlere göstereceğim bir video gelecek. Bunu da zaten ilerleyen dönemde kanalımdan duyuracağım. O yüzden bildirimleri açık hale getirerek bu videoyu takip edebilirsiniz. Eğer ilk kez izliyorsanız abone olmayı unutmayın kanalıma. Çünkü sürekli Almanya üzerine düzenli olarak her pazar yeni bir video yayınlıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hamburg'daki arkadaşlar da bana Hamburg konusundaki deneyimlerini aktarırlarsa yorumlarda sevinirim. Çünkü ben de burayı keşfediyorum hala. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.